Bir zamanlar insanlık tarihinin en büyük sırrı bugünkü Irak topraklarının altında sessizce bekliyordu. 6000 yıl önce sivri bir kamışın ucunda yumuşak ile bastırılan her işaret bugün milyarlarca insanın kutsal saydığı kitapların satırlarında yankılanıyor. Peki ya bu yankı sandığımızdan çok daha eski bir kaynaktan geliyorsa? Size öğretilen tarihi bir anlığına kenara bırakın. Okuduğunuz kitapları, küçüklüğünüzden beri duyduğunuz anlatıları ve bildiğinizi sandığınız her şeyi rafa kaldırın. Şimdi size çok basit ama bir o kadar da ağır bir soru soracağım. Ya bu hikayelerin kökleri sandığınızdan çok daha eski, çok daha karmaşık ve çok daha şaşırtıcı bir yere uzanıyorsa? 19. yüzyılın sonlarında Mezopotamya topraklarından gün yüzüne çıkarılan on binlerce kil tablet o güne kadar yerleşik olduğu sanılan her şeyi alt üst etti. Çünkü tabletlerde Tevrat'ın ve Kur'an'ın anlattığı olaylar binlerce yıl öncesinden neredeyse aynı ayrıntılarla aktarılıyordu. Ama bakış açısı tamamen farklıydı. Aynı tufan vardı, aynı ilk insan vardı, aynı yaratılış destanı vardı. Tek fark şuydu: karşınızda soyut, görünmez, ulaşılmaz bir varlık yoktu. Karşınızda yiyen, içen, acıkan, yorulan, kıskanan, kavga eden, seven ve nefret eden varlıklar vardı. İnsanlar çok daha güçlüydüler ama insanlardan bağımsız değillerdi. Bu varlıkların adı Sümerce'de gökyüzüyle yerin birleşiminden doğuyordu. Anunnaki, yani gökten gelenler, ve bu isim hiç de rastgele seçilmemişti. Bu videoda birlikte çok derin bir yolculuğa çıkacağız. Cennetin, cehennemin, tufanın, insanın yaratılışının, kurban ritüelinin ve her doğanın sonunda söylenen o kelimenin gerçek kökenine ineceğiz. Bu yolculukta durup düşünecek, sorular soracak ve bazı cevaplara ulaşacağız. Ama şunu baştan netleştireyim. Burada anlatacaklarım inancınızı yıkmak için değil, tarihte ne kadar büyük bir katmanın görmezden gelindiğini göstermek için aktarılıyor. Bazı bağlantılar kanıtlanmış ve son derece sağlam zeminlere dayanıyor. Bazıları ise yoruma açık ve tartışmalı. Hangisinin ne olduğunu adım adım netleştirerek ilerleyeceğiz. Çünkü bir şeyi araştırmak, ona körü körüne inanmaktan ya da körü körüne reddetmekten çok daha değerlidir. Hanımlar beyler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Boran Karadeniz. Bugün sizlere Anunnakileri anlatacağım. Yıl 1968. Dünya iki süper gücün gergin bakışı altında nefesini tutmuş bekliyor. Soğuk savaş zirvede. İnsanlık Ay'a ilk adımını atmaya sayılı günler kala gerilimin en keskin noktasında. İşte tam bu atmosferde İsviçreli araştırmacı yazar Erich von Däniken yıllarca gezdiği coğrafyalardan, incelediği mitolojilerden ve okuduğu antik metinlerden damıttığı bir kitabı dünyaya sundu. Türkçe'ye Tanrıların Arabaları olarak çevrilen bu kitabın Almanca orijinal adı çok daha düşündürücüydü. Orijinal adından çeviri yapıldığında geleceğin hatıraları anlamına geliyordu. Geçmişe ait olan bir şey nasıl geleceğin hatırası olabilir? Däniken kitabına o başlığı verirken tam olarak neyi kastetmişti? Kitap yayımlandığında adeta bir bomba gibi patladı. Onlarca dile çevrildi. Milyonlarca baskı yaptı. Hem akademik dünyada hem de geniş okuyucu kitlelerinde büyük bir tartışma yarattı. Çünkü Däniken'in sorduğu soru çok basitti ama yanıtlanması o kadar da zordu. Birbirinden kıtalar kadar uzakta, birbiriyle hiç iletişim kurmamış medeniyetler neden bu kadar benzer semboller, motifler, mitolojiler ve inançlar geliştirmişti? Birbirinden habersiz topluluklarda aynı tufan hikayesi anlatılıyordu. Aynı gökten inen tanrı figürleri tekrar ediyordu. Aynı yaratılış süreci farklı kültürlerde, farklı isimlerle ama aynı çatı altında şekilleniyordu. Däniken bu örtüşmeyi tesadüf olarak görmüyor ve bunu sorgulamaktan çekinmiyordu. Mısır piramitleri de Däniken'in sorduğu soruların tam merkezindeydi. Taş blokların milimetrik hassasiyeti, astronomik hizalamaları, açılara ve geometrik ilişkilere gösterilen olağanüstü özen bugün bile mühendisleri hayrete düşürüyor. Bu yapıların ilkel aletlerle ve yalnızca insan emeğiyle nasıl bu hassasiyette inşa edildiği sorusu günümüzde hala tatmin edici bir yanıt bekliyor. Däniken tüm bu verileri bir araya getirince şu soruyu sormak kaçınılmaz oldu. Ya bize aktarılan tarih gerçeğin yalnızca bir parçasını yansıtıyorsa? Ya medeniyetin gerçek kökeni sandığımızdan çok daha eskiye dayanıyorsa? Däniken önemli bir kapıyı araladı. Ama bu kapının arkasındaki odayı doğru biçimde tanımlamak için 8 yıl daha beklemek gerekecekti. Yıl 1976.
Azerbaycan doğumlu araştırmacı yazar Zekeriya Sitchin 12. Gezegen adlı kitabını yayımladı. Bu kitap Dünya Günlükleri serisinin ilk halkasıydı ve toplamda 7 ciltten oluşan devasa bir çalışmaydı. Sitchin bu serisiyle Anunnaki kavramını akademik çevrelerin dar koridorlarından çıkarıp dünyanın gündemine taşıdı. Sitchin'e göre Anunnakiler kendisinin Nibiru adını verdiği 12. bir gezegenden gelmişlerdi. Kendi atmosferlerini onarmak için dünyadaki altına ihtiyaç duymuşlardı ve yaklaşık olarak 400 bin yıl önce gezegenimize gelmişlerdi. Sitchin bu yorumlara Sümer çivi yazısı tabletlerini inceleyerek ve dil bilimsel analizler yaparak ulaştığını iddia ediyordu. Şimdi çok önemli bir ayrım yapmam gerekiyor. Sitchin bu konuyu ana akıma taşıyan en önemli isimlerden birisidir ve gerçekten ciddi emekler harcamıştır. Ama çalışmalarında ciddi bir metodolojik sorun da var. Sitchin, antik metinlerdeki belirsiz ya da boş bırakılan noktalara kendi kişisel yorumlarını yerleştirdi. Zamanla bu yorumlar kanıtlanmış gerçekler gibi tekrar edildi. Bugün Anunnaki konusunu internette araştırdığınızda karşınıza çıkanların büyük bir çoğunluğu bu sorunlu yaklaşım üzerine başkalarının spekülasyonlarını yığmasından oluşuyor. Nibiru'nun belli bir tarihte dünyaya çarpacağı, Anunnakilerin atalarının Mars'ta yaşadığı, Ay'ın aslında yapay bir uzay istasyonu olduğu gibi iddiaların tamamı Sitchin'in yorumlarının başkalarınca şişirilmiş hallerinden ibarettir. Bu videoda o tuzağa düşmeyeceğiz. Sitchin'in çalışmalarından yalnızca doğrudan tarihi metinlerle örtüşen bölümleri değerlendireceğiz. Geri kalanı için birincil kaynaklara başvuracağız. Yani antik tabletlere, destanlara, mitolojilere ve dil bilimsel verilere. Çünkü gerçek resmi görmek istiyorsanız yorumun değil verinin peşinden gitmeniz gerekir. Şimdi bu hikayenin gerçekten başladığı yere dönüyoruz. Mezopotamya. Bugünkü Irak'ın büyük bir bölümünü kapsayan bu coğrafya, Dicle ve Fırat nehirlerinin birbirini tamamladığı verimli ve bereketli topraklara ev sahipliği yapıyor. İnsanlık tarihinin en zengin ve en gizemli mirasının büyük bölümü bu toprakların altında binlerce yıl boyunca sessizce bekledi. Tarih kitapları medeniyetin yavaş ve aşamalı olarak geliştiğini öğretir. İlkel avcı ve toplayıcı toplulukların binlerce yıl içinde yerleşik köylere, köylerin şehirlere, şehirlerin de yazılı hukuku, kurumları ve mimarisiyle uygarlıklara dönüştüğünü anlatır. Bu model mantıklıdır, tutarlıdır ve arkeolojik izler pek çok coğrafyada bu süreci destekler. Ama Mezopotamya söz konusu olduğunda bu tutarlı tablo aniden yırtılıyor. Milattan önce yaklaşık 4500'lü yıllara gelindiğinde tüm arkeolojik verilere bakıldığında Sümer medeniyetinin tarih sahnesine adeta bir anda fırladığı görülüyor. Hazırlık sürecine dair hiçbir iz yok. İlkel geçiş dönemine ait bulgular ya son derece kısıtlıdır ya da ortada hiç yoktur. Ve üstelik bu ilk ortaya çıkış görkemlidir, sofistikedir ve son derece gelişken bir yapı sergiler. Tarihte başka hiçbir uygarlık bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek bir noktadan sahneye girmemiştir. Bir düşünün, yazının dünya tarihinde ilk kez sistematik biçimde kullanıldığı medeniyet burasıdır. Gözlemsel astronominin, matematiksel hesaplamaların ve kurumsal tıbbın temellerinin atıldığı coğrafya burasıdır. Bilinen ilk yazılı insan hakları bildirisi, ilk hukuk düzeni, ilk kütüphane kavramı, ilk organize tarih yazımı anlayışı yine burada doğmuştur. Sümerler insanlık tarihinin bilinen en karmaşık uygarlığını en kısa sürede kurma rekorunu ellerinde tutuyorlar. Ve bunun öncesine dair zemin neredeyse bomboş. Eğer bu bilgiler uzun bir evrimsel süreç içinde kazanılmış olsaydı, bu yükselişin yavaş gerçekleşmesini ve önceki aşamaların izlerini görmemizi beklerdik. Ama o köprü ortada yok. Ara katman da yok. Bazı tarihçiler bu boşluğu Sümerlerin aslında çok daha eski ve henüz keşfedilmemiş bir uygarlığın mirasçıları olduğu görüşüyle açıklamaya çalışır. Bu yorum makul görünür ama yetersizdir. İşte tam bu noktada Sümer metinleri devreye giriyor. Pişmiş kil tabletlere kazınan Atrahasis destanı, Enuma Elish yaratılış destanı ve Gılgamış destanı gibi insanlığın bilinen en eski yazılı anlatıları bize sürekli belirli bir varlık grubundan söz ediyor. İnsanların arasında yaşayan, onları yöneten, onlara rehberlik eden ve onlara bilgi veren ancak insanlardan açıkça farklı olan bu topluluğun adı tabletlerde net bir biçimde geçiyor. Anunnaki. Bu kelimenin kendisi bile çok şey söylüyor. Anunnaki sözcüğü Sümerce'de iki ayrı köke dayanıyor. An, gökyüzü demek. Ki ise yer veya toprak. Bu iki kelimenin birleşiminden gök kral soyu,
ya da sade söyleyişiyle gökten gelenler anlamı çıkıyor. Bir uygarlığın kendi mitolojisinin baş figürlerine bu ismi vermesi başlı başına düşündürücü. İsimler rastgele seçilmez. İsimler hafızayı taşır ve bu hafıza binlerce yıl önceki kil üzerine kazınmış, günümüze ulaşmayı başarmıştır. Burada çok kısa bir ara vermek istiyorum. Çünkü sizinle gerçekten anlamlı bir şey paylaşmak istiyorum. Bu videonun yayınlandığı tarihten itibaren bir ay boyunca bu video üzerinden gelen her yeni abone sayısı kadar LÖSEV'e bağış yapacağım. Yani siz abone oldukça bu destek çok güzel bir iyiliğe dönüşecek. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak isterseniz kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir ayın sonunda da her şey şeffaf olsun diye bağış dekontunu topluluk kısmında paylaşacağım. Unutmayın, bazen küçücük bir destek birileri için çok büyük bir şeye dönüşebiliyor. Burada durup çok kritik bir ayrım yapmamız gerekiyor. Anunnakiler hakkında konuşurken yapılan en yaygın hata onları soyut, uhrevi ve yalnızca mitolojik figürler olarak ele almaktır. Oysa Sümer tabletlerinin çizdiği tablo tamamen farklıdır. Bu varlıklar barınmaya muhtaçtır. Yiyip içerler, açlık ve yorgunluk hissederler. Birbirlerini kıskanırlar, aşık olurlar, bazen de derin bir nefretten güç alırlar. Aralarında fiziksel olarak öne çıkanlar olduğu gibi zayıf ve güçsüz olanlar da vardır. Ciddi kavgalar yaparlar, savaşlara girişirler, kendi iç hiyerarşileri içerisinde kanlı çatışmalar yaşarlar. Kısacası son derece insani bir karakter profili taşırlar. Onları insandan ayıran tek şey çok daha büyük, çok daha güçlü ve fiziksel açıdan olağanüstü olmalarıdır. Peki neden bu varlıklara tanrılar denmiştir? Bunu anlamak için tarihten son derece çarpıcı bir örneğe bakmamız gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında Japonların Pasifik'teki ilerleyişini durdurmak için Amerikan ordusu Papua Yeni Gine'nin kuzeydoğusuna bir hava üssü kurdu. Savaş boyunca bu üsse sürekli hava ikmal uçuşları yapıldı. Üssün yakın çevresinde daha önce modern dünyayla hiç temas kurmamış kabileler yaşıyordu. Zaman zaman paraşütle atılan ikmal kutuları bu kabilelerin topraklarına düşüyordu. Savaş bitti ve yıllar geçti. Araştırmacılar bölgeye döndüklerinde inanılmaz bir manzarayla karşılaştılar. Yerli kabileler bambudan birer Amerikan kargo uçağı maketleri yapmışlardı ve bu maketlere tapıyorlardı. Onlar için göklerde uçan bu dev varlık yukarıdan yiyecek ve bereket yağdıran kutsal bir tanrıydı. İkmal uçuşları kesilince tanrının öfkelendiğini düşündüler ve onu yatıştırmak için ritüeller geliştirdiler. Bu inanç sistemine tarih kitapları kargo kültü adını veriyor. Bu örnek çok şeyi anlatıyor. Bir dini inancın doğuşu bazen bu kadar somut ve açıklanabilir bir mekanizmayla gerçekleşebiliyor. Anlaşılmayan bir güce ilahi anlam yükleniyor, ona ibadet biçimleri geliştiriliyor ve bu inanç nesiller boyunca aktarılıyor. Şimdi bir adım geri atın ve şunu hayal edin. Bu kabileler yalnızca bir uçak gördükleri için böyle bir inanç sistemi yarattı. Bir de binlerce yıl önce teknolojinin henüz hayal bile edilemediği bir çağda ilk kez bu kadar dev ve güçlü varlıklarla karşılaşan insanların psikolojisini düşünün. Çaresizlik, hayranlık, korku ve teslim olma duygusu içinde kıvranan o insanlar ne yaptı? Tapındı. Kutsal metinler yazdı. Ritüeller üretti. Ve bu döngü nesiller boyunca devam etti. Bu bakış açısı Anunnakilerin neden Tanrı ilan edildiğini çok rasyonel bir çerçevede açıklıyor. Şimdi bu hikayenin en çarpıcı bölümüne geliyoruz. İnsanın nasıl yaratıldığına dair Sümer tabletlerinin aktardığı bilgiler düşündüğünüzden çok daha fazla soru işareti barındırıyor ve son derece düşündürücü ayrıntılar içeriyor. Anunnakiler dünyaya ilk geldiklerinde hiyerarşide onların bir kademe altında ayrı bir varlık grubu bulunuyordu. İgegiler. Bu grup tüm ağır pratik işlerin sorumluluğunu üstlenmişti. Anunnakilerin yaşam alanlarını, dev ziguratlarını ve altyapılarını inşa ediyorlar, su kanalları açıyorlar, tarım yapıyorlardı. Tüm bu yükü yıllarca, belki yüzyıllarca taşımaya devam ettiler. Ta ki bu yük dayanılmaz bir ağırlığa dönüşene kadar. Ve o eşik bir gün aşıldı. İgegiler isyan etti. Dünya tarihinin bilinen ilk grevi böylece gerçekleşmiş oldu. Anunnakilere açıkça meydan okudular ve bu koşullarda çalışmayı reddettiklerini ilan ettiler. Tabletlerde bu isyan sahne sahne anlatılıyor. Kalabalık bir grup aletlerini yere bıraktı, yakıp yıktı ve Anunnaki liderinin kapısına dayandı. Bu eylem acil bir çözüm gerektiriyordu. Çözüm arayışına öncülük eden kişi suların,
Bilgeliğin ve yaratıcılığın tanrısı olarak bilinen Enki oldu. Yanında bilgeliğiyle tanınan tanrıça Nimmah da vardı. Hedef netti. İkigilerin yaptığı ağır işleri yapabilecek kapasitede tamamen yeni bir canlı türü yaratmak. İlk denemeler başarısızlıkla sonuçlandı. Bazı organlar işlev görmedi. Bazı uzuvlar tutmadı. Hatalar yapıldı. Deneyler tekrarlandı. Fakat nihayetinde Enki ve Nimmah başardı. Tabletlerin aktardığına göre dünyadan alınan ve Sümerce'de kil ya da çamur sözcüğüyle sembolize edilen bu materyal tanrıların kanı ya da özüyle ve başka bazı maddelerle dengeli biçimde karıştırıldı. Zekeriya Sitchin bu noktada çok dikkat çekici bir yorum getirdi. Tabletteki kil ifadesinin aslında genetik bir materyali sembolize ettiğini ve insanın yaratılışında maymuna benzer bir türün genetik yapısının kullanıldığını ileri sürdü. Sitchin'e göre Enki ve Nimmah var olan bir primat türünü kendi genetik müdahaleleriyle geliştirerek Homo sapiens'i meydana getirdiler. Bu iddia kanıtlanmış değil ama Sitchin'in yorumları arasında en çok konuşulanlardan birisi olduğu da inkar edilemez. Ve nihayetinde tanrıların görünümünde ilk insan yaratıldı. Erkek cinsiyetinde bir varlık, adı Adapa'ydı. Tabletlerde bu yaratılış anı şöyle aktarılıyor. Ey annem, adını vereceğin yaratık oldu. Onun üzerine tanrıların görüntüsünü koy. Dipsiz suyun çamurunu karıştır. Kol ve bacaklarını meydana getir. Ey annem, yeni doğanın kaderini söyle. İşte o bir canlı varlık oldu. Binlerce yıl önce kile kazınan bu sözler bugün de aynı ağırlığı taşıyor. İnsanların kendi türlerinden çoğalması sağlandı. Nüfus zamanla büyüdü ve artık ikigilerin tüm yükü bu yeni insan türünün omuzlarına bindi. Enki yarattığı ilk insan Adapa'ya derin bir bağlılık duydu. Onu kendi öz çocuğu gibi benimsedi ve bilgisinden her şeyi aktarmaya başladı. Tarımı, matematiği, dili, hukuku öğretti. Etrafındaki her nesnenin adını tek tek öğretti. Ve tam burada son derece kritik bir bağlantı ortaya çıkıyor. Bu hikayeyi daha önce başka bir yerden, çok daha tanıdık bir yerden duymadınız mı? Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresine bakın. Allah Adem'i yarattıktan sonra ona isimlerinin tümünü öğretiyor. Ardından bu isimleri meleklere gösteriyor. Sümerler'de Adapa'ya bilginin ve isimlerin öğretilmesi, İslam'ın kutsal kitabında Adem'e isimlerin ve bilginin verilmesi. İki anlatı arasındaki örtüşme son derece dikkat çekicidir. Bir de isimlere bakın. Adapa ile Adem arasındaki ses benzerliği son derece dikkat çekicidir. Pek çok araştırmacı ve dil bilimci bu iki ismin aynı kökten geldiğini, yalnızca farklı kültürlerdeki dil evrimi sürecinde farklı telaffuzlar kazandığını söylüyor. Bu bir tesadüf değil. Bu binlerce yıl öncesine uzanan bir kültürel hafızanın farklı coğrafyalarda ve farklı biçimlerde yaşamaya devam etmesidir. Temel bilgiyle donatılmış insanlar artık Anunnakilere hizmet etmeye başladılar. Onların yaşadığı ziguratları inşa ettiler. Günlük ihtiyaçlarını karşıladılar. Tanrılara sunulan kırmızı et, meyve, zebze, bira ve şarap ise zamanla kurban ritüeline ve kutsal kitaplardaki kurban kavramına dönüştü. Köklerine indiğinizde her uygulamanın bir geçmişi, her ritüelin somut bir hikayesi olduğunu görürsünüz. Anunnakilerin dünyaya ilgisinin merkezinde çok spesifik bir şey bulunuyor. Altın. Bu madene gösterilen derin ilgi Sümer tabletlerinde defalarca karşımıza çıkıyor. Enuma Elish tabletlerinde, Atrahis destanının çeşitli bölümlerinde ve Sümer krallar listesinde altın sürekli ön plandadır. Zekeriya Sitchin bu konuda ilginç bir çerçeve önerdi. Anunnakilerin altını kendi gezegenlerinin zarar görmüş atmosferini onarmak için kullandığını söyledi. Bu iddia çekici görünüyor ama kanıtlanmış değil. Bir varsayımdan ibaret. Bunu açıkça kabul etmek gerekiyor. Neden bu kadar altın istediklerini kesin olarak bilmiyoruz. Ama altına büyük önem verdiklerini ve bu önemi etkiledikleri tüm kültürlere aktardıklarını kesin olarak biliyoruz. Buna en çarpıcı kanıt Mısır'dan geliyor. Mısır firavunları kendilerini altın suyu ve altın tozuyla kaplayarak halkın karşısına çıkarlardı. Bu sıradan bir görsel etki yaratma çabası değildi. Bu, ben tanrısal soydan geliyorum ve ben bu yüzden sizi yönetme hakkına sahibim mesajının fiziksel bir ifadesiydi. Antik Mısır inancında altın doğrudan ilahi varlıkların metali olarak kabul görüyordu. Bu metali bedenine alan firavun kendini o varlıklara eşitlemeye çalışıyordu. Yunan mitolojisinde tanrılar altın saraylarda yaşar ve altın eşyalarla çevrilidir.
Hindu geleneğinde altın doğrudan tanrıların metali olarak geçer ve tapınaklar altın kaplamalarla süslenir. Orta Amerika'nın Aztek ve Maya uygarlıklarında da altına verilen değer aynı kutsal kaynağı işaret ediyor. Ve bu kültürlerin hiçbirinin birbiriyle doğrudan iletişim kurma imkanı yoktu. Birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşayan topluluklar aynı metali aynı şekilde kutsadı. Bu örtüşmeyi görmezden gelmek için gerçekten güçlü bir gerekçe gerekir. Şunu da eklemek gerekiyor. Altın bugün de inanılmaz derecede önemli bir materyal. Elektronik cihazlarda, uzay araçlarında ve tıbbi aletlerde kullanılıyor. Kimyasal kararlılığı, korozyon direnci ve elektrik iletkenliği onu eşsiz kılıyor. Binlerce yıl önce tanrıların üzerine titrediği bu metal bugün de insanlığın en ileri teknolojilerinde vazgeçilmezdir. Düşündürücü bir örtüşme değil mi? Bu hikayenin belki de en evrensel bölümüne geliyoruz. Tufan, insanlığın ortak hafızasında bu kadar derin yer edinen, bu kadar çok kültürde, bu kadar benzer ayrıntılarla anlatılan başka bir hikaye bulmak neredeyse imkansız. Sümer metinleri şunu aktarıyor. Zamanla insanların sayısı arttı, sesleri ve gürültüleri Anunnakileri rahatsız edecek bir düzeye ulaştı. Anunnaki konseyinde Enlil olarak bilinen güçlü ve sert figür bu duruma çok sert tepki gösterdi. Yaklaşan büyük bir tufan felaketi vardı ve Enlil insanların bu felaketten haberdar edilmemesini emretti. Böylece tüm insanlık yok olacak ve ardından daha itaatkar, daha kontrol edilebilir bir tür yaratılacaktı. Soğuk, tavizsiz ve hesaplı bir imha planıydı bu. Ama Enki yine devreye girdi. Yarattığı insanlara derin bir bağlılık duyuyor ve onların bu felakette yok olmasını istemiyordu. Enlil'e açıkça karşı çıkmak yerine akıllıca bir yol seçti. Sevdiği insanlardan biri olan Zisutra'ya rüyasında görünerek yaklaşan büyük felaketi haber verdi. Büyük bir gemi inşa etmesini, ailesini, akrabalarını ve tüm hayvan türlerinden birer çift almasını söyledi. Zisutra söylenenleri eksiksiz yerine getirdi. Tufan geldi ve her şeyi yerle bir etti. Gemidekiler hayatta kaldı, gemi nihayetinde bir dağın zirvesine oturdu. Bu hikaye Atrahasis destanından. Ama aynı temel anlatı 1872'de Ninova'daki kazılarda başka bir isimle daha ortaya çıktı. Bu sefer baş kahramanın adı Utnapishtim'di. Enki, Utnapishtim'in çadırının yanında bir örtü aracılığıyla gemi yapımına dair son derece ayrıntılı talimatlar verdi. 7 günde gemi tamamlandı. Aile, akrabalar ve hayvanlar alındı. Tam 6 gün 6 gece süren büyük tufanın ardından gemi bir dağa oturdu. Utnapishtim bekledi ve çeşitli kuşlar saldı. En son bıraktığı kuzgun geri dönmeyince tufanın sona erdiğini anladı. Şimdi Tevrat'a bakın. Nuh'un gemi yapması, ailesini ve hayvanlarını kurtarması, geminin bir dağa oturması, kuşların salınması, kurban sunulması. Neredeyse birebir aynı detaylar. Tek belirgin fark şu. Sümerler'de Enlil ve Enki iki ayrı karakter olarak yer alırken Tevrat'ta bu iki farklı karakterin rolleri tek bir tanrı figürü altında birleştirilmiştir. İnsanları yok etme kararını veren, sonra pişmanlık duyan tanrı aslında Sümer anlatısında iki ayrı varlıktı. Kur'an'da ise bu hikaye daha yalın ve özlü bir anlatımla aktarılıyor. Nuh bir kavme elçi olarak gönderilmiştir. O kavim yozlaşmıştır ve Allah Nuh'a gemi yapmasını emretmiştir. Bu emrin verildiği ayette dikkat çekici bir ifade var. Gemi yapımı gözetimimiz altında ve vahiyimiz uyarınca gerçekleşiyor. Hem çoğul bir anlatım hem de fiziksel bir müdahalenin izi var burada. Şimdi biraz durup bu bilgilerin nereden geldiğine bakalım. Antik metinlerden söz etmek kolaydır. Ama bu metinlerin nasıl keşfedildiğini bilmek, onlara neden bu kadar ciddiyetle yaklaşmamız gerektiğini anlamamızı sağlar. 19. yüzyılın sonlarında son derece kısıtlı imkanlarla çalışan Sir Henry Layard ve Hormuz Rassam gibi öncü arkeologlar kadim Sümer şehirlerinin izlerini sürüyordu. Nippur ve Ur bölgelerinde metrelerce toprağın altında devasa arkeolojik alanlar keşfedildi. Onlarca heykel, binlerce çivi yazısı tableti ve paha biçilemez eserler gün yüzüne çıkarıldı. Bu tabletlerin okunması ve çevrilmesi yıllar aldı. Adapa ile Enki ile Nimmah metinlerinin çevirisi tamamlandığında ise binlerce yıllık sessizlikten uyanan bu satırlar tüm yerleşik tarih anlayışını sarstı. 1908 ile 1934 yılları arasında insanlık tarihinin en önemli bulgularından biri ortaya çıktı. Sümer Krallar Listesi. Bu keşfi yapan ekipte
Önde gelen Sümer bilimciler Hermann Herfurth, Stephen Langdon ve Leonardo William King yer alıyordu. Nippur ve Ninova kazılarından elde edilen bu tablet, insanlık tarihinin bilinen en eski kral listesini içeriyordu. Liste bize Sümer şehir devletlerinde hangi kralın ne kadar süre hüküm sürdüğünü ayrıntılı biçimde veriyordu. Ama asıl sıradışlık bambaşka bir yerdeydi. Bu liste M.Ö. 250 bin yılına kadar uzanıyordu. Listenin en başında çok tanıdık bir isim var. Kutsal Eridu şehrini yöneten Alulim, yani Adapa, yani Adem. Tablette şöyle yazıyor: krallık cennetten indikten sonra kraliyet Eruda'ydı. Eruda Alulim kral oldu. 28.800 yıl boyunca hüküm sürdü. 28.800 yıl. Bu sayının ne anlama geldiğini bir düşünün. Ve liste burada bitmiyor. Tufandan önce yaşamış 10 kral daha var. Hangi şehirleri yönettikleri ve birkaç bin yıl tahtta kaldıkları kayıtlı. Ardından bu soyların tufanla birlikte yok olduğu belirtiliyor. Tufandan sonra ise 23 kral toplam 24.510 yıl hüküm sürüyor. Sonrasında yöneticilerin hem yaşam hem de hüküm süreleri giderek kısalıyor ve nihayetinde bugün bildiğimiz tarihe ulaşılıyor. Zekeriya Sitchin bu tarihin M.Ö. 400 binli yıllara dayandığını söylemişti. İlginç bir örtüşme olarak şunu belirtmek gerekiyor. Sitchin'in ölümünden sonra yapılan bazı bilimsel çalışmalar, modern insanın yani Homo sapiens'in bu zaman dilimiyle örtüşen bir dönemde ortaya çıkmış olabileceğine dair bulgular ortaya koydu. Anunnakilerin izleri sadece Mezopotamya'da değil, dünyanın dört bir köşesinde karşımıza çıkıyor. Ve bu evrensel iz, bu hikayenin belki de en çarpıcı boyutunu oluşturuyor. Anunnaki hiyerarşisinde 3 temel figür vardı. Tüm konseyin lideri An, onun altında 2 rakip kardeş Enlil ve Enki, bu üçlünün çevresinde ise toplam 12 tanrı ve tanrıçadan oluşan büyük bir konsey bulunuyordu. Bu yapı size tanıdık geliyor mu? Mısır mitolojisine bakın. Ana tanrı Amon ve ardından gelen en güçlü iki figür Osiris ve Set. Üçlü bir yapı ve çevresinde ilahi konsey. Antik Yunan'a geçin. Kronos, Zeus ve Poseidon üçlemesi Olimpos'ta yaşayan tam 12 ana tanrı ve tanrıça. Sümerlerin inancıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Bu 12 tanrı konseyi kavramı Hristiyanlıkta da farklı bir biçimde karşımıza çıkıyor. İsa'nın 12 havarisi. Hinduizm'de de bu üçleme var. Brahma, Vishnu ve Shiva. Amerika kıtasına geçin. Maya ve Aztek inançlarında esas yaratıcı Hunapku. Onun altında Itzamma ve Quetzalcoatl. Üçlü yapı tam olarak burada da karşımıza çıkıyor. Peki tufan hikayesi? İnsanlık tarihinde bilinen 200'den fazla kültürde tufan anlatısı var. Ve hepsinde aynı temel motif işleniyor. İnsanlar yozlaşıyor, tanrılara saygıyı yitiriyor, bir tufan her şeyi süpürüyor, bir kişi önceden uyarılıyor ve gemiyle hayatta kalıyor. Dağa oturan gemi, kuşların salınması, kurban sunusu ve yeni bir çağın başlangıcı. Bu hikaye Afrika'da da, Asya'da da, Avrupa'da da ve Amerika'da da aynı temel unsurları tekrar ediyor. Bu medeniyetler arasında binlerce kilometre mesafe vardı. Birbiriyle doğrudan iletişim kurmaları imkansızdı. Peki neden bu kadar örtüşüyorlar? Bu sorunun tek mantıklı cevabı ya ortak bir yaşanmış deneyime ya da ortak bir kaynağa işaret ediyor. Göklerden inen tanrı figürü de bu evrenselliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Hemen hemen bütün kültürlerde gökten inen, insanlara medeniyeti öğreten ve bir gün geri döneceğini söyleyerek ayrılan bir varlık anlatısı var. Bu anlatı zamanla farklı biçimler aldı. Kurtarıcı Mesih inancına dönüştü, Kurtarıcı Mehdi inancına evrildi. İnsan her yerde ve her dönemde aynı psikoloji içinde hareket ediyor. Artık bu hikayenin dinlerle olan derin bağlantısını açıkça ele alalım. Bu bağlantı yüzeysel bir benzerliğin çok ötesine geçiyor. Amacım kimsenin inancını sarsmak değil. Sadece tarihin katmanlarına birlikte inmek ve büyük resmi görmeye çalışmak. Yaratılış anlatısıyla başlayalım. Sümer efsanelerine göre evrenin başlangıcında Nammu adında uçsuz bucaksız bir su vardı. Ve bu su bilinçli bir varlıktı. Bu sudan devasa bir dağ yükseldi. Enlil bu dağı ikiye böldü. Dağın üst yarısı gök, alt yarısı yer oldu. Gökyüzünün tanrısı ile yerin tanrıçası bu iki yarımı bitkilerle, hayvanlarla ve sularla donattı. Ve sonunda her şeyi yönetecek Anunnakiler yaratıldı. Şimdi Tevrat'ın Tekvin bölümüne bakın.
Suların yüzü üzerinde Tanrı'nın ruhu hareket ediyordu. Tanrı suların ortasında kubbe olsun ve sular ayrılsın dedi. Alttaki suyu üsttekinden ayırdı. Kubbeye gök, alttaki kuru toprağa yer adını verdi. Devamında yerin bitkilerle ve hayvanlarla doldurulduğu aktarılıyor. Sümer metniyle benzerlik son derece bariz. Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 30. ayetine bakın. Gökler ve yer yapışık iken onları ayırdığımızı, bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Kur'an-ı Kerim bu konuları daha yalın bir çerçevede ele almış. Ama kullanılan sembolizm ve kavramsal çerçeve hem Tevrat hem de Sümer metinleriyle aynı hattı takip ediyor. Şimdi 6 günlük yaratılış meselesine gelelim. Hem Tevrat hem de Kur'an'da yaratılışın 6 günde tamamlandığı vurgulanıyor. Peki neden 6 gün? Cevap Sümer tabletlerinde saklı. Bu tabletlerde 6 temel yaratılış aşaması var. İlkel kaostan düzenin oluşması, tanrıların yaratılması, göğün ve yerin birbirinden ayrılması, dünyanın fiziksel olarak şekillenmesi, hayatın ortaya çıkması ve son olarak insanın yaratılması. Semavi dinlerdeki 6 günlük yaratılış kavramı bu aşamaların doğrudan bir yansımasıdır. İnsanın yaratılışına geçelim. Sümer metinlerinde insanın kil veya çamurdan yapıldığı ve tanrıların görünümünde biçimlendirildiği açıkça yazıyor. Kur'an'da şüphe yok ki biz onları cıvık bir balçıktan yarattık. Tevrat'ta ise Rab, Allah yerin toprağından adamı yaptı ve onun yüzüne hayat nefesi üfledi. Ardından şu ilginç ifade geliyor. Allah insanı kendi suretinden yarattı. Kur'an'ın Sad suresinde şöyle buyruluyor. Rabbim meleklere demişti ki ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secdeye kapanın. Sümer metinleri bu varlıkların etten, kemikten canlılar olduğunu açıkça söylüyor. Ama hem Tevrat hem de Kur'an bu bilgileri aktarırken aynı zamanda yaratıcıyı fiziksel özellikler taşıyan bir varlık olarak betimliyor. Bu önemli bir nüans. Gözden kaçmaması gereken kritik bir ayrıntıdır. Sahih kaynaklardaki hadislere de değinmek gerekiyor. Buhari ve Müslim gibi güvenilir hadis kitaplarında şu ifadeler yer alır. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Bu rivayetlerin sıhhat derecesi tartışmalı olsa da bu tür fiziksel betimlemelerin antik astronot teorisi çerçevesinde nasıl yorumlandığını görmek son derece ilginçtir. Antik astronot teorisini savunanlar bugünkü dinlerdeki tanrı figürünün bazen son derece affedici, bazen son derece cezalandırıcı olmasını Enki ve Enlil'in birbirinden zıt iki kişiliğinin tek bir figür altında birleştirilmesiyle açıklıyor. Kutsal kitapları okuduğunuzda bunu siz de fark edebilirsiniz. Kadir-i mutlak, her şeyi bilen, sonsuz şefkatli bir varlık ama aynı zamanda öfkelenen, kavim yok eden, dağları yerinden oynatan bir güç. Bu iki farklı karakter Sümer'de iki ayrı varlıktı. Anunnakiler'de dinler arasındaki bağlantıyı kuran yalnızca anlatılar ve motifler değil. Kelimelerin kendisi de bu köprüyü taşıyor. Bu bölüm tüm hikayenin en etkileyici parçalarından biridir. Anunnakilerin baş tanrısı An'ın adına bakın. Bu ad nasıl evrildi? Akkad dilinde Anuma oldu. Mısır dilinde Amun veya Amon olarak yerleşti. Mısır geleneğinde ibadetlerin sonunda bu kelime uzatılarak telaffuz edilirdi. Bu kelime size tanıdık geliyor mu? Bazı dil bilimciler ve tarihçiler yüzyıllarca Mısır'da yaşamış olan İbrani halkın bu geleneği kendi inançlarına taşıdığını söylüyor. İbrani ibadetinin sonunda söylenen Amon kelimesi Hristiyanlıkta Amen oldu ve nihayetinde İslam'da Amin olarak yerini buldu. Üç büyük semavi dinde ibadetlerin sonunda söylenen o kelime dil bilimsel bir köken çizgisiyle Anunnakilerin baş tanrısına uzanıyor olabilir. Bu kesin bir gerçek değil ama ciddiye alınması gereken son derece güçlü bir teori. Şimdi Allah isminin kökenine gelelim. İslam kültüründe Allah ismi El ilahtan türetilmiştir. Esas ilah anlamına gelir. Bu el kökü aynı zamanda İbranice'de Tanrı'yı ifade eden Elohim ve Eloha kelimelerinin de temelidir. Ama çok kritik bir dil bilimsel gerçek var. Elohim kelimesi gramer açısından çoğuldur. Güçlü, göksel varlıklar demektir. Bir grubu, bir topluluğu ifade eder. Tekil biçimi Eloha ise bu grubun en üstündeki tek varlığa işaret ediyor. Her iki kelime de
Bildiğimiz anlamda soyut, her şeye kadir bir yaratıcıya değil, fiziksel varlıkları nitelendirmek için kullanılmıştır. Bu kelime Aramice'de elaha, Süryanice'de alaha, Arapça'da ilah oldu. Putperest Arapların putlarına ilah demesinin kökenlerinden biri de burasıdır. Allah kelimesi ise bu ilahlar hiyerarşisinin tepesinde esas ilah anlamında kullanıldı. Kimi etimologlar Allah isminin İslam öncesi putperest Arap döneminde kullanıldığını söylüyor ve tarihsel kanıtlar bunu güçlü biçimde destekliyor. En somut kanıt şu: Muhammed peygamberin babasının adı Abdullah'tı. Yani Allah'ın kölesi. Bu isim İslam öncesinde de kullanılıyordu. Yani Allah kavramı İslam'la doğmadı. Çok daha önceye uzanan derin bir kökeni vardır. Kabe putlarına da değinmek gerekiyor. Meşhur Lat, Uzza ve Menat putları köken olarak Sümer tanrıçası Inanna'ya, yani bir Anunnaki'ye dayanıyor. Baal, Hübel, Naz gibi diğer putların kökenleri de aynı inanç sistemine uzanıyor. Aradan binlerce yıl geçmiş ve bu inançlar dallanıp budaklanmış. Ama köke indiğinizde hepsinin aynı kaynaktan beslendiğini görüyorsunuz. Anunnakilerle dinler arasındaki bağlantı yalnızca yaratılış anlatıları ve isimlerle sınırlı değil. İbadet biçimlerine, günah ve sevap kavramına, cennet ve cehennem anlayışına baktığınızda da aynı köke rastlıyorsunuz. Kurban ritüelini ele alalım. Sümer metinlerinde insanlar Anunnakilere kırmızı et, meyve, sebze, bira ve şarap sunardı. Amaç bu fiziksel varlıkları doyurmak ve gönüllerini hoş tutmaktı. Anunnakiler bu sunuları bizzat tüketirdi. Çünkü fiziksel varlıklardı ve yiyip içmeleri gerekiyordu. Zamanla bu varlıklar gezegenimizden ayrılınca doğrudan beslenme ritüeli artık mümkün olmadı. Bunun üzerine bu uygulama sembolik bir ritüele dönüştü. Bu sembolik eylem binlerce yıl boyunca farklı kültürlerde sürdü. Hatta bazı topluluklar büyük felaketlerde tanrıların cevap vereceği umuduyla en değerli şeylerini insan canını bile kurban olarak sundular. Günah ve sevap kavramının tam karşılığı Sümer metinlerinde çok net biçimde mevcuttur. Eğer insanlar tanrıların ihtiyaçlarını yeterince karşılamaz ve onları hoşnut etmezse tanrıların öfkesini üzerlerine çekerlerdi. Bu öfke ciddi sonuçlar doğururdu. Enlil bir keresinde sırf kendi halkına kızdığı için Ur kentinin tamamen yok edilmesini emretmişti. Bu helak etme kavramı Kur'an'da da sıkça karşımıza çıkıyor. Söz dinlemeyen ve yozlaşan kavimler gökten gelen bir güçle yok edilirler. İtaat kavramı da bu hikayenin belki de en temel noktasıdır. Tüm Sümer metinlerinde sürekli tekrarlayan ana tema şudur: Tanrılara itaat edin ki cezalandırılmayasınız. Bu itaat kavramı Mısır inancında Maat olarak karşımıza çıkıyor. Maat, insanın sınırlarından çıkmadan tanrılara itaat etmesi demek. Buna uyanlar öteki alemde huzura ererken, uymayanlar dua tatlı, zorluklarla dolu bir aleme mahkum ediliyor. Mezopotamya'nın Akat inancında da benzer bir yapı mevcut. Tanrılara layıkıyla hizmet etmeyenler Arullo adı verilen karanlık bir öteki aleme gönderilirken, itaatkar ve dürüst olanlar bereketli ve huzurlu Dilmun'a kavuşuyor. Cennet ve cehennem kavramlarının çekirdeği tam burada atılmıştır. Semavi dinlerde itaat kavramı çok merkezi bir yer tutar. Kur'an'da defalarca itaat etmeyen kavimlerin nasıl yok edildiği anlatılıyor. Zaten İslam kelimesi teslim olmak ve itaat etmek anlamına geliyor. Müslüman da itaat eden, teslim olan kişi demektir. Bu etimolojik gerçek Sümer metinlerindeki itaat temasıyla bağlantısı açısından son derece düşündürücüdür. Bu noktada çok önemli ve rahatsız edici bir gerçeği de paylaşmak gerekiyor. Irak ve çevresi insanlık tarihinin en zengin arkeolojik mirasına ev sahipliği yapıyor. Uzmanların tahminlerine göre on binlerce tablet hala toprağın altında keşfedilmeyi bekliyor. Ve bu tabletlerin ne zaman, nasıl gün yüzüne çıkacağı da belirsizdir. Üstelik bu belirsizliğin tek nedeni bilimsel ya da teknik yetersizlik değil. Bölgenin başına ne geldiğini hepimiz biliyoruz. Emperyalist güçlerin bu kadim coğrafyaya yaşattığı yıkım gözlerimizin önünde gerçekleşti. IŞİD'in bu toprakları kasıp kavurduğu dönemde sadece insanlar değil, insanlığın ortak mirası da açıkça tahrip edildi. Birçok arkeolojik alan bombalandı. Antik tabletler, heykelcikler ve değerli eserler harabeye döndü. Binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyan alanlar yerle bir edildi. Ama belki daha da çarpıcı olan şu:
Irak'ın düştüğü günlerde ülkenin ulusal müzesinde saklanan en önemli tabletlerin ve eserlerin önemli bir kısmı askeri bir operasyonla ülkeden çıkarıldı ve Amerika'ya götürüldü. Bu bir komplo teorisi değil. Bu olayların belgeleri ve görüntüleri mevcut. Neden bu kadar önemli? Çünkü insanlık tarihinin bazı bölümleri kasıtlı olarak karanlıkta bırakılıyor. Bu karanlık bizi kendi geçmişimiz hakkında sürekli bilinçsiz kılıyor. Kim anlatıyı kontrol ederse tarihi o yazar ve tarihi kontrol eden geleceği de şekillendirir. Bilgi eksikliğinin kendisi de bir güç aracıdır. Bunu bilmek zorundayız. Tüm bu engellere rağmen elimizdeki bilgilerle büyük resmi görebiliyoruz. Ve bu resim hem medeniyetin kökenine hem de insanın bu evrendeki yerine dair son derece derin sorular sordurtuyor. Uzun yolculuğumuzun son büyük bölümlerinden birine geldik. Anunnakilerin bıraktığı yönetim anlayışının bugünkü dünyaya nasıl yansıdığını ele alalım. Aradan binlerce yıl geçti. Ne alakası kaldı diyorsanız şunu söyleyeyim. Sandığınızdan çok daha fazlası var. Sümer kelimesinin anlamına bakın. Yüksek kralların diyarı ya da ışıldayan kralların diyarı. Bu isim bile o medeniyetin hangi yönetim anlayışı üzerine kurulduğunu gösteriyor. Sümer metinleri şunu aktarıyor. Anunnakilerin mutlak yönetimi altında onlardan bir kademe aşağıda ama yönetimde rol oynayan insanlardan oluşan bir katman da vardı. Bu köklü yönetim mirası tarihte çok güçlü bir kavramı doğurdu. İlahi yönetim hakkı. Yani yönetme hakkının ilahi bir kaynaktan geldiği, sıradan insanlara değil seçilmiş bir soya ait olduğu düşüncesi. Mısır'a bakın. Firavunlar kendilerini altın suyu ve tozuyla kaplayarak halkın karşısına çıkardı. Mesaj oldukça açıktı. Ben tanrısal soydan geliyorum. Altın ilahi figürlerin metaliydi ve Firavun bu metali üstüne alarak kendini onlara eşitlemeye çalışıyordu. Bu kavram monarşinin doğuşunun temel dayanağıdır. Ve bu inanç o kadar derinlere kök saldı ki Avrupa monarşilerinde akraba evlilikleri bile teşvik edildi. Kutsal kan dışarıyla karışmamalıydı. Soyun saflığı korunmalıydı. Bilinen kayıtlara göre 1700'den itibaren neredeyse tüm Avrupa monarşisi birbiriyle akraba. İspanya'dan İngiltere'ye kadar, Danimarka'dan Rusya'ya kadar. İngiliz kraliçesi Victoria ile Rus Çarı II. Nikolay arasındaki akrabalık bunun yalnızca bilinen yüzeyidir. Gerçekte bu ilişkinin ne kadar derine uzandığını tam olarak tahmin etmek güçtür. Sembolizm bu tanrısal soya mavi kan deniyor. Kırmızı kanla simgelenen sıradan insanlardan üstün görülüyorlar. Mavi ile kırmızının birleştiği nokta ise tanrılar ile insanların melezi olan varlıkları temsil ediyor. Yani Tevrat'ta ve İnok kitabında geçen Nefilim soyunu. İnok kitabı Tevrat dışında kalmış ama son derece önemli bir metin. Bu metinde Anunnakilerin torunları olarak tanımlanan dev yapılı varlıklardan söz ediliyor. Bunlar insan kadınlarıyla birleşerek Nefilim ırkını oluşturdu. Bu anlatı hem Tevrat'ın tekvim bölümünde hem de Kur'an'ın yorumlarında izlerini bırakmıştır. Allah'ın oğulları insan kızlarının güzelliğini gördüler ve onlarla evlendiler ifadesi tekvinde açıkça yer alıyor. Bu ifadedeki Allah'ın oğulları kimlerdir? Yorum tartışmalı ama Sümer bağlamında cevap son derece nettir. Şimdi bu meseleyi zenginleştiren bazı ek bilgilere değer verelim. Çünkü konu sadece antik tabletler ve mitolojilerle sınırlı değil. Güncel arkeoloji ve bilim de bu resmi tamamlayan parçalar sunuyor. Türkiye'nin Şanlıurfa iline bağlı Göbekli Tepe bu açıdan kritik bir örnek. 1990'larda başlayan kazılarda ortaya çıkan bu alan milattan önce yaklaşık 12.000 yılına tarihleniyor. Bu tarih Sümer medeniyetinin ortaya çıkmasından bile çok öncesine denk gelir. Üstelik bu alandaki taş işçiliği ve mimari o dönemin insanlarından beklenenin çok ötesinde bir ustalık sergiliyor. Devasa T şeklindeki dikili taşlar, üzerinde karmaşık hayvan kabartmaları var. Astronomik hizalamalar da dikkat çekici. Bu yapıyı kimin nasıl ve neden inşa ettiği hala tam olarak yanıtlanabilmiş değil. Göbekli Tepe, tarih öncesi insanın sandığımızdan çok daha karmaşık bir uygarlık içinde yaşadığını gösteren güçlü bir kanıttır. Güney Amerika'daki Tiwanaku ve Pumapunku alanları da benzer soruları doğuruyor. Bolivya'daki bu yapılarda bazı taş blokların birbirine hassasiyeti modern makine işçiliğini andırıyor. Birbirinden yüzlerce kilometre ötede bulunan taş blokların nasıl taşındığı ve neden bu kadar hassas işlendiği hala yanıt bekliyor. İnsan genomu üzerinde yapılan araştırmalar Homo sapiens'in
genetik yapısında beklenmedik sıçramalar olduğunu ortaya koydu. Özellikle 200 bin ile 300 bin yıl öncesine denk gelen bu genetik sıçrama evrimsel sürecin beklenen hızıyla açıklanamıyor. Bazı araştırmacılar bu anomaliyi dışarıdan bir müdahale olarak görüyor. Bu yorum kanıtlanmış değil ama verinin kendisi son derece düşündürücü. Sümer tabletlerinde Enki'nin insan yaratılışında kullandığı kil ya da çamur ifadesinin günümüzde genetik materyal olarak yorumlanması da bu çerçevede anlam kazanıyor. Klonlama ve gen mühendisliği artık bilimin sınırları içinde gerçekleştiriliyor. Binlerce yıl önce bu işlemin yapılmış olması imkansız mı? Bunu söylemek için yeterli kanıtımız yok ama düşünmemek için de bir neden yok. Son olarak Sümer'in astronomi bilgisine de değinelim. Sümerler Neptün ve Uranüs'ün varlığından haberdarlardı. Bu iki gezegen ancak teleskobun icadından sonra sırasıyla 1781 ve 1846 yıllarında keşfedilebildi. Sümerler çıplak gözle görülmesi imkansız olan bu gezegenleri nasıl biliyordu? Ve Güneş sistemini tarif eden tabletlerde Güneş'in merkeze yerleştirilmesi yani heliosentrik model Kopernik'ten yaklaşık 4000 yıl önce Sümer tabletlerinde mevcuttu. Bu bilgilerin kaynağı neydi? Bu sorunun tatmin edici bir yanıtı henüz yok. İçeriğin en kişisel bölümüne geldik. Buraya kadar anlattıklarım güçlü tarihi bağlantılara dayanan bir analizdi. Kanıtlanmış mutlak gerçekler değil. Ama görmezden gelinmesi mümkün olmayan bağlantıların ve benzerliklerin dürüst bir aktarımıydı. Peki ben ne düşünüyorum? Şunu açıkça söyleyeyim. Bu bilgileri sizinle paylaşmamın tek amacı inandığınız her şey yalandır demek değil. Bu tür bir nihilizm bana son derece sorumsuz geliyor. İnanç benim için çok önemli bir kavram. Ben sadece bize dayatılan anlatıların arkasındaki katmanlara bakmaya çalışıyorum. Sorular soruyorum, bağlantılar kuruyorum. Kalıpların dışından bakmaya gayret ediyorum. Eğer her şeyin üstünde bir yaratıcıya inanıyorsanız inanmaya devam edin. Ona Allah deyin, ilah deyin, Rab deyin. Önemli olan inancınızın derinliği ve içtenliği. Budistler bu varlığa hiç isim vermemişler. Çünkü insan aklının onu tanımlayamayacağına inanırlar. Olaya biraz daha soyut ve geniş perspektiften bakmak faydalı olabilir. Yıllardır bize yaratıcının her an her şeye doğrudan müdahale ettiği öğretildi. Ama şunu düşünün. Bir varlık bir düzen kuruyorsa ve bu düzene özgür irade yerleştiriyorsa neden kendi koyduğu özgür iradeye sürekli müdahale etsin? O zaman özgür irade olmaz, yaratıcı olmaktan çıkar, yönetici olur. Ve bu sizi tam olarak Anunnaki inancının mantığına götürür. Dikkat ederseniz binlerce yıldır gerçek anlamda ilahi bir müdahale yok. Eğer olsaydı dünya bu halde olmazdı. İnsanlar hala zalimin mazlumu ezdiğini görüyor. Aynı şikayetleri yapıyor, aynı bekleyişi sürdürüyor. Sorun şurada. Oturup göklerden gelecek bir kurtarıcı bekliyoruz. Hem de binlerce yıldır. Oysa çözüm bambaşka bir yerde. Beyin verilmiş, kullanılmalı. Bireyler kendini geliştirmeli. Toplumlar birleşmeli, ahlaklı liderler seçilmeli. Ülkesinin geleceğini düşünen nesiller yetiştirilmeli. Bilimde ve teknolojide ilerlenmeli. O zaman bakın kim kimi ezer. Ama bunun yerine kanatlı varlıkların gökten inişini bekliyoruz. Mehdi bekliyoruz. İsa'nın ikinci gelişini bekliyoruz. Ve bu bekleme bizi köklü bir pasifliğe mahkum ediyor. Kur'an'ın kendi içinde bu bekleme meselesine çok net bir yanıt var. Allah dışındaki bir varlıktan medet ummak, kurtuluş beklemek, o inancın kendi mantığına göre şirke girer. Bunu düşünmek gerekir. Şimdi çok temel bir soruyu ele alalım. Diyelim ki insanı Anunnakilerin yarattığı ortaya çıktı. Diyelim ki tüm dinlerin ve tüm kutsal kitapların kökeni bu varlıklara dayanıyor. Bu sizin inancınızı neden etkilesin ki? Onların da bir yaratıcısı olmak zorunda değil mi? Bu evrenin, bu varoluşun bir kaynağı olmak zorunda değil mi? Anunnakiler insan bedenini tasarladıysa bunu bugün biz de yapıyoruz artık. Gen mühendisliği bu imkanı sunuyor. Bunun inancınızı sarsması için bir neden görmüyorum. Ruha odaklanın, kaynağa odaklanın. Gerçeği tüm bu somut kavramların ötesinde arayın. Gerçek inanç, sembolik hareketlerin ve ritüellere körü körüne bağlanmanın içinde değil, gerçek inanç sizi içinizden besleyen, sorguladıkça daha da güçlenen bir şeydir. Eğer inancınız en ufak bir sarsıntıyla çöküyorsa, o inanç henüz gerçek anlamda içinize yerleşmemiş demektir. Ve o kırılganlık tehlikelidir. Çünkü biri gelip o inancı söküp attığında elinizde hiçbir şey kalmaz. Bu uzun ve derin yolculuğun sonuna geldik. Ama bu bir bitiş değil. Aksine yeni bir başlangıç.
Bu videoda sizinle paylaştığım bilgiler insanlık tarihinin ne kadar katmanlı, ne kadar gizemli ve ne kadar merak uyandırıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kendi tarihimiz, kendi inançlarımız ve kökenimiz hakkında sandığımızdan daha azını biliyoruz. Ama her geçen gün yeni bulgular ve yeni araştırmalar bu katmanları biraz daha açığa çıkarıyor. Sümer Krallar Listesi'nin kaynaklarını ve elimizdeki arkeolojik bulguların bağlantılarını açıklama kısmında paylaşacağım. Mutlaka inceleyin, okuyun, kendi araştırmanızı yapın. Bu bilgi herkese lazım. Konunun alt başlıklarını ilerleyen içerikte çok daha ayrıntılı ele alacağım. Hangi başlıkları görmek istediğinizi yorumlara yazın. Bu içerik işinize yaradıysa paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.